Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Başlıkta da görebileceğiniz gibi iPhone 17 serisinden konuşacağız. Niye tekrar diyoruz? Bundan yaklaşık 4 ay önce iPhone 17 Air'ın söylentileri, sızıntıları ortaya çıktığında Eren size bir video hazırlamıştı. Şimdi artık Nisan ayındayız. Eylül ayında bildiğiniz gibi yeni 17 serisi tanıtılacak ve Air artık kesin gibi görülen bir model. Ama yaklaşık son birkaç haftadır da dummy dediğimiz cihazlar ortaya çıktı. Bunun yanı sıra kılıflar üretilmeye başlanmış. Kılıflar üzerinden tasarım detayları da ortaya çıktı. Bunların hepsi belli olunca elimizdeki verilerle iPhone 17 serisi ne olacak bundan bahsedeceğiz. Bir de işin tabii ki fiyat tarafı var. Daha önce Apple fiyatlarıyla alakalı daha yakın zamanda bir video hazırlamıştım. Onun da burada kısa bir özetini yaparak fiyat noktasında başlayacağız. Ama her zaman olduğu gibi ilk olarak elimizde iPhone 17 serisiyle alakalı temel bilgilerle başlamak istiyorum. iPhone 17 serisi yine 4 cihazla beraber gelecek. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air modelleri olacak. Biliyorsunuz özellikle iPhone serisinde düz, Plus, Pro ve Pro Max şeklinde giden bir yapı vardı. Düzle Pro modeli aynı boyutta, Plus'la Pro Max modeli aynı boyuttaydı. Plus modeli özellikle hem uygun fiyatlı, yani Apple'ın kendi ekosisteminde, hem de büyük ekran sevenler için bir tercih olarak bırakılıyordu. Ama bunu Android tarafına çevirdiğimizde artık Android'de bu Plus dediğimiz modeller Samsung dışında yok. Hatta Samsung'un da uzun dönemdir zaten Plus modelini bırakacağı söylentileri de fazlasıyla konuşuluyor. Bunun sebebine insanlarda artık eskisi kadar karşılık bulmuyor. Niye? Çünkü düz modellerde artık ekranlarının büyümesiyle beraber, işte ince çerçeveleriyle beraber zaten büyük cihazlar olmaya başladı. Hatta Vivo'da en son biliyorsunuz mini modeli çıkardı. İnsanlar artık daha küçük ekranlı modeller istemeye başladılar. Bu şekilde baktığımızda zaten genel satış ortalamasında da Apple'ın en az sattığı modeller genelde Plus modelleri oluyor. Keza Samsung için de öyle. Bu yüzden o modeli bırakıyorlar. Peki bu Air hikayesi nereden geldi? Vallahi aslında yoktan var olduğu gibi bir durum. En son Mobil Dünya Kongresi'ne gittiğimizde, MWC'ye gittiğimde orada da Tekno'nunkinden gördük. Samsung'un zaten kendi Edge adını verdiği, ki S25 model lansmanında zaten prototip olarak duyurmuşlardı. Bir ince cihaz çıkarma planlarının olduklarından bahsetmişlerdi. Şimdi anladığım kadarıyla markalar inovasyon konusunda birazcık tıkandıkları için bu sefer dediler ki ince modeller yapalım ki işte hem hafif olsun, hem taşınması rahat olsun, hem de farklı denemeler yapmak için yapılıyor anladığım kadarıyla. Apple da iPhone 17 ailesiyle beraber buna uyacak ve iPhone 17 Plus modeli yerine iPhone 17 Air adında artık ince bir model göreceğimizi söyleyelim. Bunun da detaylarına geleceğim ama ilk olarak baz modelle iPhone 17 ile başlayalım isterseniz. iPhone 17 yine 2 adet kamera modülüyle beraber gelecek ve ekranımız 6.3 inç oluyor. 6.3 inçlik OLED tabanlı bir ekran olacak. Burada söylentilerin artık birazcık daha kesin gibi konuşulan en güzel artılarından biri, Apple'ın biz 16 serisindeki baz modelleriyle en son çıkan 16e ile beraber de eleştirdiğimiz 120 Hz tazeleme hızını, yani kendi isimlendirmeleriyle ProMotion ekran teknolojisini koymaması. Çünkü Android tarafında artık neredeyse giriş seviyesi diyebileceğimiz cihazlarda bile en kötü ihtimalle 90 Hz var. Orta ve amiral gemisinde ise 120 Hz standart, bazıları 144'ler vesaire kullanmaya başladı. Ve haliyle uygulamalar, oyunlar bunlara desteği arttırmaya başlayınca da Apple bu noktada geri kalmamak için artık iPhone 17'nin baz modelinde de 120 Hz ekran teknolojisini kullanacak ve bu sayede düz, bir diğer yandan işte Air, Pro ve Pro Max'te standart bir 120 Hz ekranı göreceğiz. Hatta LTPO'yu da desteklemesi bekleniyor. Yeni nesil LTPO, yani 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken, kendi içerisinde batarya verimliliği açısından da öne çıkacak bir durum olacak. Burada hem dediğim gibi artık sektörün 120'yi standart haline getirmesi, hem de bu LTPO ekranın, yani 120 Hz değişken ekranın bataryaya önemli bir verimlilik sağlaması. Çünkü yapılan testlerde falan da görmüştük. 120 Hz bir ekran aldığınızda Apple'da sabit 120 seçme imkanınız olmadığı için her zaman 120'de tutmayacak zaten. Çoğu zaman 60'ta, hatta ekran hareketsizken 1 Hz'e falan getirip batarya süresini uzatmak adına bu teknolojiye geçiş yapması bekleniyor. İşlemcide zaten bütün seride A19 göreceğiz ama baz modelinde A19, Pro modellerinde A19 Pro işlemcimiz olacak.
RAM 8 GB olarak burada yerini alacak ve 8 GB RAM'e ek olarak işte depolama seçenekleri tabii ki yine değişkenlik gösterecek. Kamera tarafına geldiğimizde iPhone 16 tasarımına benzer bir iPhone 17 tasarımı göreceğiz. Yani artık o dikey versiyona geçen kamera ikilisi burada da dikey olarak kullanılacak. Ama birazdan bahsedeceğim Air ve Pro'da bu durum değişiyor. Onu da sizlere söylemiş olayım. Şimdi burada kameraya baktığımızda bir ihtimal 2 adet 48 megapiksellik kamera görebiliriz. Yani ana sensörümüz zaten 48 megapiksellik Fusion dediğimiz sensöre geçmişti. Kendisi içeride artık optik zoom da yapabiliyordu. Daha doğrusu sensör içi zoom demek daha doğru. Ama kayıpsız bir görüntü verebilirken geniş açımızda 12 megapikseldi. Söylentiler burada birazcık 48 megapiksele geçeceğini söylüyor. Ama açıkçası ben bunu da beklemiyorum. Yani büyük ihtimalle bu 18'in neslinde olacak. Sebebini Pro Max'i anlatırken bahsedeceğim. Yani burada bir ihtimal 2 adet 48 ama büyük ihtimalle 48 artı 12 megapiksellik sensör olacakken ön kameraya geldiğimizde bütün seride 12 megapiksellik ön kamera kullanan Apple bu sefer 24 megapiksele geçecek ve bu sayede işte keskinliği vesaire birazcık da arttırmak istiyor. Yani iPhone 17'ye baktığımızda ekranımız biraz büyüyecek. 120 Hz ekranımız olacak. A19 işlemcisine geçeceğiz tabii ki. Aynı zamanda modem kısmı da Apple'ın A16'da denediği C1'in geliştirilmiş versiyonu olacak. Kendi modemi olacak ve arkada da çiftli bir kamera sistemimiz olacak. Büyük ihtimalle 48 artı 12 ama 48 artı 48'de görebiliriz. Şarja geldiğimizde ise batarya süresi bu ekranın artık tazeleme hızından falan kaynaklı da daha verimli olacak. İşte modem daha verimli hale geldiği için biraz daha sürenin uzaması bekleniyor. Ama yapılan testlerde iPhone 16 serisinde 30 Watt'a kadar bir şarj desteği bulunurken teknik olarak kendileri 20-25 dese de bazı şarj aletleriyle en azından ölçümlerde 30'a çıktığını görmüştük. Burada artık 35'e kadar çıkabilecek bir durum olabilir. Yani kendi söylemlerinde de 30-35 Watt değerlerini görebiliriz. Artık daha hızlı bir şekilde şarj olabilen bir iPhone 17 göreceğiz. Bu bizim klasik iPhone 17'miz. Şimdi ise Pro'ya geçmeden önce bu yeni cihazdan da bahsetmek lazım. iPhone 17 Air Plus yerine geliyor ve özellikle ince tasarımıyla beraber dikkat çekecek bir arkadaş kendisi. Niye? 2 tane söylenti var zaten. Bir 5,5 milimetre gibi inanılmaz bir inceliğe sahip olacak. Yani artık iPad inceliğine geleceği söyleniyor. Ama birçok söylentide 6.25 yani aslında iPhone 16 Pro'nun 2 milimetre daha ince olacağı söylenenler de en ağır, en daha böyle yerinde tutan söylentiler gibi duruyor. Ben buradan şu çıkarımı yapıyorum. iPhone 17 Air'ın tasarım fotoğraflarını da ekranda gördüğünüzde aslında şu iPhone 16e gibi ama kamera tarafının özellikle Google Pixel cihazlarında olduğu gibi bir çıkıntılı halde yapıldığını görüyorsunuz. Ve bu da bir tasarım dili oluşturacak tabii ki Apple'da. Ben kozumu ya da işte bahsimi şuna kullanıyorum. iPhone 16'ya alt taraftaki ince kısmında 5,5 mm, kamera çıkıntısı tarafında ise 6.25 mm'ye çıkmış olacak. Ama genel olarak 6.25 bile şimdiye kadarki en ince iPhone oluyor. iPhone 6'dan bile daha ince bir değeri görmüş olacağız ve bu sayede artık elimizde incecik bir iPhone alma seçeneği isteyenler için böyle bir seçenek olacak iPhone 17 Air'de. iPhone 17 Air'e gelen yeniliklerden biri kamera kontrol butonu olacak ki zaten bu iPhone 17'ye de gelecek. Yani artık seride bir standart haline getiriyorlar. Benim beklentim 16'da çok işlevsel olmadıklarını görünce ki artık özellikle beta güncellemeleriyle mesela bendeki o aksiyon tuşu kısmına kamera kontrol özelliklerini, vision özelliklerini getirebiliyordum. Komple kaldırırlar diyordum. Şu andaki dummy'ler vesaire olduğunu gösteriyor. Yani biz büyük ihtimalle iPhone 17 serisinde komple bir kamera kontrol göreceğiz. iOS 19 ile beraber yeniliklerle biraz daha fonksiyonel, daha işlevsel hale gelirse devam eder. Onda da çok ilgi görmezse büyük ihtimalle 18'de bu özelliği bırakırlar ama bunda olacak. Ekranımız 6.6 inç. Yani tam bir ara değer olacak. Pro Max büyüklüğünde değil ama iPhone 17 ile 17 Pro Max arasında bir değer olarak görmekteyiz. Yine tabii ki 120 Hz'lik LTPO OLED yani 1 Hz 120 Hz arasında geçen bir ekran teknolojisi kullanırken burada da tabii ki A19 işlemcisini kullanacak. Pro modellerinde Pro versiyonu bıraktıklarını söyleyelim. Yine 8 GB RAM'imiz var ve tek modül bir kamera olacağını söyleyelim. Yani
Plus'ta da 2 kamera varken burada teke düşmelerinin sebebi ne? Telefon artık ince bir yapıda olduğu için ikinci modülü eklemek o telefonun oradaki bağlantılarından, kalınlığından, ağırlığından sıkıntı çıkaracağı için burada 16E'ye benzer bir şekilde tek modül olacak. Ama tabii ki 17 serisindeki 48 megapiksellik kamera biraz daha geliştirildiği için ve işlemcisi de A19 olacağı için 16E'den çok daha iyi fotoğraflar almanız mümkün olacak. Hatta o uzatılan barda büyük ihtimalle birkaç sensör vesaire, lidardır falan filan gibi şeyler de eklenme ihtimaliyle kamera başarımı tek kamerada kaybedeceği şeyleri kazanmak adına düzenlenmiş olabilir. Bu da bir söylenti olarak duruyor ama tek kamera olacağı kesin, onu söyleyelim. 8 GB RAM'imiz var ve bir farklılık olarak da o kadar ince yapıda olduğu için sim kart girişi hiçbir ülkede olmayacak. Biz son dönemde ne görüyorduk? Amerika'da ve 1-2 ülkede e-simli modeller çıkıyordu. Yani fiziksel sim takamıyordunuz. Türkiye, Avrupa gibi ülkelerde ise sim kart girişli modeller almaktayız. Şimdi ise 17 Air modelinde artık tamamen eSIM modeli bütün globalde olacak. Hatta bazı söylentiler, hani bu Türkiye dahil olur mu bilmiyorum ama bütün 17 ailesinde line-up dediğimiz bütün seride artık daha fazla ülkede sadece eSIM'li modellerin çıkacağı söyleniyor. Ama şeyden eminiz. Yani Türkiye'de mesela yine 17 Pro ve Pro Max sim kartlı versiyon gelse bile 17 Air sadece eSIM olarak gelecek. Çift eSIM desteği olur tabii ki. Yani çift hatla yine kullanılabilir olur ama sim kart takamayacaksınız bu arkadaşa. Bu aklınızda olsun. Yine 35 Watt'la da şarj edilebilecek bir yapıda karşımıza geleceğini söyleyelim 17 Air için. Şimdi ise gelelim Pro modellerine. iPhone 17 Pro tasarımsal olarak yine tabii ki iPhone 15 Pro ve 16 Pro'ya benzeyecek. Ama bu 17 Air'daki kameranın uzama hikayesi artık 17 Pro ve Pro Max'te de olacak. Yani ben size şöyle bir örnekle göstereyim. Şu elimdeki cihaz Poco X6 Pro. Poco X6 Pro'da olduğu gibi burada bir üçlü kamera, o yine onların üçgen şeklinde kamera sistemi olacak ve siyahlık devam edeceği bir yapı oluşturulmuş durumda. Bunun asıl sebeplerinden biri tasarımsal değişiklik. Yani biliyorsunuz Apple genelde, hatta daha öncesinde diyeyim, 2 senede bir ciddi tasarımsal değişiklikler yapardı ve telefonun birazcık yenilendiğini gösterirdi. Ama baktığımızda işte 13-14 hadi biraz daha farklıydı. Hatta 13'ü farklı diyelim. 14, 15, 16 serisi birbirine çok benzer tasarımlarda minimal değişikliklerle beraber geliyor. Anca 16'da işte dikey kamera yaptılar düz modelini ama Pro modellerine baktığımızda 14 de aynı, 15 de aynı, 16 da aynı dışarıdan bakılınca, renk farklılıklarını saymadan. İşte Apple bunu artık birazcık daha ciddi halde değiştirmek için buraya artık oraya bir kamera adasını uzatarak diyeyim bir yapı değişikliğine gidiyor. Bu da anladığım kadarıyla şu andaki iPhone kullanıcılarının telefonlarının eskidiklerini daha net görmesi. Çünkü şu anda dışarıdayken özellikle herkes kılıfla kullandığı için kim 16 kullanıyor, kim 15 kullanıyor, kim 14 kullanıyor belli olmuyor. Şimdi artık kılıflar da değiştiği için ekranda gördüğünüz gibi gerçekten X6 Pro kılıflarına çok benzetiyorum ben onları. Kılıflar da değişeceği için 17 ailesini kullanan kendini belli etmiş olacak. Özellikle Pro modellerde. Air zaten yepyeni bir telefon olarak kendini ispatlamış olacak. Sadece iPhone 17 kullananlar tasarımsal olarak şu andaki iPhone 16 tasarımını kullanmaya devam edecekler. Bu dediğim gibi birazcık daha pazarlamasyon amacıyla. Ama tabii ki o boşluğa dediğim gibi işte sensör, flash falan farklı bir detaylar da eklenebilir. Apple'ın sağ solu belli olmuyor. İçine farklı bir sensör koyup kamera başarımı, işte VR için vesaire farklı şeyler ekleyebilir. Ama tasarım değişmiş olacak. Bunu söyleyelim. Ekranımız 6.3 inçlik OLED 120 Hz ProMotion zaten. Bunu zaten biliyoruz. Ama büyük ihtimalle artık Dolby Vision desteğinde mi olur, başka bir şeylerde mi olur? iPhone 17'de de artık 120 Hz olduğu için 17 Pro'daki ekranın bir üstünlük kırması gerekecek. Bu 140 Hz falan filan gibi bir durumla değil. Büyük ihtimalle parlaklıkla, doygunlukla ya da panel türüyle değişebilir. Yani daha kaliteli bir panel kullanımı gibi illaki bir farklılık olacaktır. Bir de şunu da bahsedeyim. Arkadaki bu kamera diziliminden bahsederken o kameranın devam eden adası da sağlam bir cam kullanılacak.
Alt tarafı ise yani tasarım olarak da alüminyuma geri döneceği söyleniyor. Apple'ın titanyumu zaten o dış çerçevelerinde kullanıyordu. Yani titanyum destekli alışımlı bir şeydi. Biliyorsunuz daha öncesinde paslanmaz çelik kullanıyordu. Sonra alüminyuma geçti. Şimdi titanyuma geçip tekrar burada alüminyuma geçeceği söyleniyor ve o çift tasarımla beraber arka tarafın alt tarafı neredeyse tamamen alüminyum olabilecek bir durumda ortaya çıkıyor. Hatta son çıkan render ya da böyle görsellere baktığımızda iki parçalı tasarımda Apple logosunun bir etrafında da kare bir ton farkı görüyorsunuz. Büyük ihtimalle orası da cam olacak ama alüminyum çerçeve sadece arkada değil, daha doğrusu kenarlarda değil, arkaya da taşmış bir şekilde sistem olabileceği ağırlıkla söyleniyor. Ve bu sayede bir farklılığa da gitmiş olacak Apple tarafı. Bir de özellikle A18 Pro işlemcisi tabii ki burada kullanılacak. O A18 Pro'nun bir ihtimal 2 nanometre sürecinden geçen işlemci olması da fazlasıyla konuşuluyor ama performansta artık kendini o kadar aşacak ki artık iOS 19'la, yapay zekayla, çünkü yapay zekada geride kaldılar, hatta bence yapay zekaya bir türlü düzgün adım atamayan Apple A19 Pro işlemcisiyle beraber önemli bazı geliştirmeleri yapıp işte oyunda vesaire çok daha güçlü bir işlemci olacağı için soğutmaya da Vapor Chamber dediğimiz buhar odası sistemini Pro modellerine getirmesi bekleniyor. Yani cihazın içerisinde bir buhar odası olacak. Belki de soğutmadan kaynaklı da bu titanyumdan alüminyuma dönüş, içeriye buhar odası koyuş gibi bir farklılık da olabilir. Yani sebebi bu olabilir. Bunu söyleyelim. Bir de RAM noktasında Pro ve Pro Max'te artık 12 GB RAM'e geçeceğiz. Ama düz ve Air modelleri 8 GB RAM'de kalmaya devam edecekler. Kamerada ise 48-12-48'lik üçlü kamera sistemi devam edecek. Ama tabii ki yeni sensörler, kamera başarımı arttırılmış olarak karşımıza çıkacak. Hatta aslında 17 Pro Max'te asıl söylenen bir sürpriz burada da olabilir. Üçlü bir 48 megapiksellik kamera sistemi görebiliriz ama ben onun Pro Max'e özel olacağını düşünüyorum. Çünkü 15 Pro ile Pro Max arasında bir fark vardı. Özellikle zoom kapasitesinde. 16'da bunu eşitlemişlerdi. 17'de Pro Max'in artık biraz daha böyle profesyonel bir kamera olacağı söyleniyor. O yüzden 48-12-48'lik dizilip bence 17 Pro'da devam edeceğini de söylemiş olayım. Ama asıl şov cihazı tabii ki Air'ı saymazsak Pro Max olacak. Pro Max'in tasarımı zaten Pro ile Pro Max benzer olacak. Yine o kamera adasının uzatılmış cam yüzeyi, işte çift katmanlı kullanım, alüminyum kasa gibi şeyler olacak ama ekranımız 6.9 inçe arttırılmış olacak. 120 Hz'lik LTP OLED bir ekran. Burada büyük ihtimalle artık renk doğruluğu işte vesaire gibi şeylerde ekstra başarım olabilir. Yani tam bir artık kameranın monitör dediğimiz, özellikle referans monitör dediğimiz değerlerde gösterebilen bir ekran olması bekleniyor. A19 Pro ve 12 GB RAM burada devam edecek. Buhar odası kullanımı tabii ki burada da devam edecek. Ama kamerada biraz önce örneğini söylediğim gibi 48 megapiksel ana Fusion kamera, 48 megapiksellik geniş açı lensi ve 48 megapiksellik tetra prizm telefoto kamerası burada kullanılması söyleniyor. Tetra prizm de içeride aslında ışığın böyle çarparak ilerlemesiyle, hani tele lenslerde biliyorsunuz biraz çıkıntı yapması gerekiyor zoom kabiliyeti için. Tetra prizmde siz bunu daha ince bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunda da o başarım bekleniyor. Hatta en son çıkan detaylarda portre modunda 120 mm yani 5x optik zoom seçeneği, ama bu tetra prizm teknolojiyle, yeni lens teknolojiniz ve 48 megapiksellik yeni sensörle beraber iPhone 17 Pro Max'in 7x optik zoom yapma başarımı net bir şekilde konuşuluyor. Yani 160 mm'ye denk bir odak uzaklığına sahip olacak optik yakınlaştırmada. Büyük ihtimalle 7x optik yapabildiği için ve aynı zamanda bütün arka sensörler 48 megapiksele yükseltildiği için de durum şuna evrilebilir. Artık 15x'te 20x'te güzel hibritler, belki de son dönemde Çinli üreticilerin kullandığı, işte Honor'da da var, Xiaomi'de de var, yapay zeka ile fotoğrafı tamamlama hikayesi var biliyorsunuz. İşte 100x çekiyorsunuz. Normalde piksel olması gereken görüntü yapay zeka ile piksellerin daha düzgün hale getirip keskinliğinin artırılıp sanki 10x zoom yapmışsınız gibi bir sonuç elde ediyorlar. Tabii ki Apple 100'e kadar çıkacağını sanmıyorum.
Ama en azından 50'lerde 30'larda yapay zeka ile görüntünün de işlenmesi sayesinde, burada yine OpenAI'ye mi verir, kendisi mi geliştirmiş olur bilmiyorum, ama net görüntülerin oluşturulmasını Pro Max ile beraber sağlayacaklarını düşünüyorum. Bir de bu üçlü 48'in kullanmasının artısıyla işte o 4K 120 Hz log kayıtlar bilmem ne gibi şeylerde bütün kameraların sorunsuz kullanılması, kameralar arasındaki geçişte zaten Apple en böyle yumuşak geçişi yapan markalardan biri. Bunda onu daha da başarılı hale getirerek gerçekten işte biliyorsunuz iPhone'larla artık sinema filmleri de çekilmeye başladı. Herkesin rahat rahat cebinde taşıyacağı profesyonel ama aynı zamanda vloggerların, işte bizim gibi teknoloji yayıncılarının ama YouTube'da, Twitch'te vesaire her yerde yayın yapan insanların tam bir influencer'ların telefonu olacak kafasında bir durum ortaya çıkarmaları gerekiyor. Benim planım o yönde olduğunu düşünüyorum. Çünkü kamera yeteneğinde zaten iPhone'lar çok çok iyi seviyede. Bunu hepimiz biliyoruz. Birçok yerde biz de fuar gibi yerlerde mesela iPhone'la çekim yapıyoruz. Bunu çok daha iyi seviyeye tek bir markada, modelde götürüp herkese bunu almaya, ikna etmeye çalışacağını düşünüyorum ben. Gerçekten gelmiş geçmiş en iyi video kabiliyetine sahip akıllı telefon iPhone 17 Pro Max olabilir bu özelliklerle beraber. Bakalım, göreceğiz. Ama dediğim gibi sadece megapiksel değerleriyle, zoom değerleriyle değil, işin içine yapay zekayı, işte log kayıtları, dediğim gibi bir diğer yandan kamera geçişleri, 4K 120 Hz ya da farklı modlarla beraber tam bir böyle insanların video çekeceksen artık yanında dijital kamera taşımana gerek kalmadan bununla yapabilirsini daha net bir ikna edeceğini düşünüyorum. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Önde 24 megapiksellik kamera kullanımı her iPhone cihazında olduğu gibi 17 serisinde bunda da olacak. O da aklınızda olsun. Şimdi baktığımızda seride bir daha önceki bildiğimiz tasarıma benzeyen 16'nın yenilenmiş hali 17. Plus'a veda ediyoruz. Bir Air telefonumuz geliyor. Özellikle fiyat performans dengesinde nasıl bir şey olur bunu göreceğiz. Çünkü Air'ın niyeyse Apple kullanıcıları arasında fazlasıyla sevilebilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. İnce yapısı, zarif, özellikle kadın kullanıcıların fazlasıyla seveceği ya da işte telefonlar ağırlaştı falan filan diyen insanların telefon küçülsün de hafiflesin yerine yine büyükte kalıp incelmesiyle hafiflemesinin hoşuna gidecek insanların olacağını düşünüyorum. Bir de şimdiye kadarki en sıra dışı tasarımlı, yani ezberlerin dışındaki tasarımlı iPhone olacağı için de tercih sebebi olma ihtimali var diye düşünmekteyim. Ama şu fiyat kısmına da gelmeden olmaz. Şimdi ilk başta söylentilerin zaten geçen seneki fiyatlarla benzer gelmesi bekleniyor. Yani iPhone 17'nin $800, iPhone 17 Air'ın $899 yani $900, Pro'nun 1000, Pro Max'in ise $1100 bandında olacağı söyleniyor. Ama benim geçen gün çektiğim videoda da görebileceğiniz gibi Trump özellikle Çin'e bir vergi gümrük vergisi hikayesi başlattı. Sonrasında dedi ki Çin dışındaki ülkeleri donduruyorum, %10'da tutuyorum. Ama Çin'e işte toplamda %150'ye mi ne varan seviyede tutmaya devam edeceğim diyor. Şimdi burada iki sıkıntı ortaya çıkıyor. Zaten Foxconn fabrikalarında Çin'de üretildiği için iPhone'un giriş gümrük vergisi de değişecek. Bu yüzden bu fiyatları sabit tutması Apple'ın zor olabilir. Bizim yaptığımız, daha doğrusu iFixit ile TechInsider beraber aldıkları raporu Wall Street Journal bir toparladığında ortaya $300'lık bir fark çıkıyordu. Ben 100 ya da $200'lık bir fark olacağını düşünüyorum yeni nesil iPhone'larda. Apple zaten Amerikan fiyatlarını bunu arttırırsa büyük ihtimalle Türkiye ve Avrupa fiyatlarında da bir değişiklik olabilir. Yani durum şuna tekabül ediyor. iPhone 17 $800'dan başlayan fiyat yerine büyük ihtimalle 900 ile başlayan bir fiyatta olabilir. Hatta direkt 999'a da çıkabilir ama 200 gibi bir farklılık yapacağını düşünmüyorum. İlk başta büyük bir fiyat farkı koymuş olmamak için $100'lık bir artış yapabilir ya da şu taktiği uygulayabilir. Biliyorsunuz Apple fiyat artışı yaptığında özellikle depolamaya dem vururdu. Yani işte 64'ten 128'e geçtiğinde, 128'den 256'ya geçtiğinde bu fiyat farkını yapardı. Depolamayı da artık 128'den 256'ya çıkartıp bu farklılığı ortaya koyabilir. Ben $900'ın mantıklı olacağını düşünüyorum. Yani bir artış kesinlikle olacaktır. Ama $1000'dan başlayan fiyatlarla baz model değil de $800 baz model, $1000
Air 1100 dolar. Pro 1300 dolarda. Pro Max olma ihtimali yüksek. Hatta eğer söylentiler gibi olursa Pro Max'in 1500 dolar bandına çıkması işte 1500, 1200, 1900 şeklinde devam eden bir sıralamada olabilir. Ama benim söylentimi tekrar söylüyorum. iPhone 17 900, iPhone 17 Air 1999, Pro 1100, Pro Max 1300 dolar gibi bir fiyatla satışa çıkacaktır bence. Belki yine Apple bunda her ne kadar gümrük farkı olsa da farklı yerden sübvanse ederek fiyatları bu nesil için değiştirmeyebilir. Onu da görebiliriz ama ben pek sanmıyorum. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Yani elimizdeki iPhone 17 ailesi ve fiyatları şu an için bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle iPhone 17 Air hakkındaki düşüncelerinizi, siz satın alır mısınız o kadar ince bir telefonu? Tercihiniz ne olur? Bunu yazın. Ya da Pro ile Pro Max'in bu tasarımsal değişiklikleri, yenilikleri, özellikle üçlü 48 megapiksellik Pro Max'i sizi geçmeye ikna eder mi? Ya da bu fiyat artışlarından sonra eğer 17'ye geçme planı yapıyorsanız durdurur musunuz? Bunun gibi düşünceleri de lütfen yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Bakalım nasıl olacak? İlerleyen dönemlerde büyük detaylar da gelmeye devam ederse, bu söylediklerimize daha fazla ek bilgiler ya da değişen bilgiler olursa sizlere tekrar paylaşırız. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir nasıl olacak videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.